Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz pomponlarla yapmış olduğum bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Bakın şöyle çok güzel görünüme sahip olduğunu düşünüyorum ben. Umarım sizler de aynı düşünceye sahip olursunuz. Görüş, öneri ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Pomponlar yaptım. Şimdi kalın bir halı kaydırmaz kullandım. Şöyle bir aparatım var, pompon aparatım, tığım ve makasım var arkadaşlar. Yün olarak dilediğiniz yünleri kullanabilirsiniz ama şu şekilde ihraç fazlası olan yünlerden aldım. Bakın ben bildiğimiz yünlere benziyor ve yumuşacık bir dokuya sahip oldu arkadaşlarım. Hadi gelin hep birlikte şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. Öncelikle bu aparatımızı iki renk kullandım ben. Dilediğiniz her türlü rengi kullanabilirsiniz. Şöyle arkadaşlarım, bunun yapımı farklı. Bu düz olan zaten. Şimdi bir tane düzden anlatayım size. Daha sonra da diğer renkli olanı nasıl yaptığımı anlatayım. Şöyle bir parça ipi aparatıma geçiriyorum öncelikle. Şu şekilde taktım. Ve burayı da, bu ipin biraz sağlam olması gerekiyor arkadaşlar. Hani böyle bağlarken kopmasın diye. Şimdi bunu beyazdan yapalım. Şöyle beyaz ipimi arkadaşlarım 40 defa saracağım. Bu şekilde. Evet, 40 tane sardım. Şimdi ipimi makasla kesiyorum önce. Ve bunu alıyorum. Bakın bu aparatı da bu şekilde kullanıyoruz. Buradan da çıkartıyorum. Ve şu şekilde bağlıyorum öncelikle. Bu tek renk olanın yapımı bu şekilde arkadaşlarım. Şöyle sıkıştırdım. Ve şuradan bakın yerim var zaten hemen hazır. Şu şekilde kesiyorum. Ve bakın böyle bir elimle düzelterek şöyle fazlalarını kesebilirsiniz. Ya da bırakın kalsın, yani hiç önemli değil. Onlar zaten halı kaydırmazın üzerinde duruyor. Şöyle kestiğiniz zaman biraz çok fazla olan, gözünüze batan yerleri keserseniz biraz daha derli toplu durur ama gerek de yok arkadaşlar. Şu şekilde pompon yaptık, hallettik bunu. Şimdi bunu bırakıp iki renkli olanı nasıl yaptığıma geçmek istiyorum hemen. Onu da yine aynı şekilde şöyle bir ip de kullandım bu arada. Şu şekilde yine geçiriyorum aparatıma. Bunu bir kartona falan da sarabilirsiniz arkadaşlarım. İlla ki bundan olması şart değil. Şimdi dışı böyle, iç kısmı beyaz, dışı kırmızı olan bir yerimiz olsun. Şöyle. Şimdi tuttum bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sardım. Şu şekilde tutuyorum bunu. Kenardan bırakmıyorum onu. Ve geliyorum, diğer rengimi alıyorum. Bu defa bakın tam buradan başlayarak 10 defa üzerine sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, şöyle 9 ve 10. 10 tane sardım. Şöyle bu ipimi kesiyorum. Ve beyaz olan burada bıraktığım ipi ise 20 defa doluyorum. Bakın 1, 2, hemen böyle evet 20 defa 25 tane dolayacağız arkadaşlar. 21, 22, 23, 24 ve 25. 5 tane beyazımız ortada var. 10 tane toplamda 40 tane yapmış oluyor. Diğerinde yaptığımız gibi. Şimdi yine aynı şekilde bunu da şöyle bağlıyorum önce. Bunu ne kadar sıkı yapabilirseniz o kadar iyi oluyor arkadaşlar. Bu arada çıkma, kopma herhangi bir şey olmuyor. Ben kendim yaptım, kullanıyorum. Daha büyüğünü yapmıştım. Kanalımda da var. Onu kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan kesiyoruz yine. Ve bakın çiçek gibi bir görüntüye sahip oluyor. Bu da kendi başına ayrı bir çiçek oluyor arkadaşlarım bu şekilde. Yine fazlalıkları isterseniz kesebiliriz. Şöyle kenarını düzleştirmek amaçlı. Ve şimdi bunu arkadaşlarım ben bu iki renkli yapmış olduğumu, kırmızı ile dışı kırmızı olanlar ise bakın şunlar tam tersi. Yani ortaya 5 tane kırmızı, dışına 5 tane 10 tane beyaz, sonra tekrar 25 tane kırmızı şeklinde yaparsanız da bu dışındaki beyaz ipler kırmızı olmuş olur arkadaşlarım. Şimdi bunu eklerken bunları bakın şu şekilde 2, 4, 6, 7 yani 2'den gidiyor. Şu şekilde bir yer teke düşürdüm. Sonra teke yaptım. Sonra direkt kırmızı olanı yani şu beyazı yaptığımız gibi kırmızısından yaptım ve buraya onu koydum. Etrafına beyazlarla çevirdim. Bir çiçek gibi oldu. Şimdi ise bakın şurada yerim var. Hemen bu yapmış olduğum şu renkli olanı getireceğim. Buraya ekleyeceğim. Eklemesini de şu şekilde yapıyoruz. Şöyle koydum ortasına. Arkası da bu şekilde arkadaşlarım. Bakın hiç belli değil. Direkt şeyi kapatıyoruz çünkü. Şöyle geldim. Bunları renk renk yaparak da böyle ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arkadan alıyorum ve şuradan giriş yaptım. Çekiyorum. Bir de hemen yan tarafından bir iki delik atlayaraktan şöyle fazla da atlamadan bunu da buraya çekiyorum. Bağladığım ipi. Evet, ikisini de arkadan geçirdikten sonra birbirine bu şekilde ekliyorum arkadaşlar. Bağlıyorum yani buraya. Ve bu fazla ipi kesiyorum. Bu ipin sağlam olsun deme kastım bu. Arkaya bununla bağlıyoruz çünkü. Ve böylelikle bunu da buraya eklemiş oluyoruz. Diğerini de aynı şuraya mesela bir çiçek şeklinde şöyle yapabiliriz. Yine buraya bir tane kırmızı ve diğer taraflarını da beyaz olarak çevirip yapabiliriz arkadaşlar. Eklemesi de bu şekilde yapılıyor. Evet arkadaşlarım, gördüğünüz gibi anlatacak daha fazla bir şey kalmadı. En ince detayına varana kadar anlatmak istedim. Özellikle yeni başlayan ve yapmak isteyen arkadaşlarım için. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.